Merhaba arkadaşlar. Bugün de size farklı bir katlama tekniği ile şöyle minik bir para cüzdanı nasıl yaparız onu göstermeye çalışacağım. Yalnız katlama şekli farklı olacak. Bunun için şöyle bir çikolata var. Onun kağıdı tam bu katlama şekline uygun olduğu için bunu seçtim. Şimdi bu modelde arkadaşlar ölçümüz 3,5, eni 3,5 santime, şöylesi 14 santim olacak. Kağıdımızı önce şöyle ikiye katlıyorum boydan. Bu şekilde katladım. Sonra bunu şu şekilde döndürdüm. Şu beyaz yukarıya gelecek şekilde tuttum ve şu yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katladım. Bakın şu vaziyette. Sonra döndürdüm bunu. Tekrar döndürdüm. Tekrar bu yüzüne döndüm. Siyah yüzüne. Bu sefer ne yaptım? Bu tarafı, bu kalan yarı var ya, şuradaki yarı kısım. Onu bu şekilde ortaya gelecek şekilde tekrar ikiye katladım. Ve döndürdüğüm zaman arkadaşlar bakın, yarısı siyah, yarısı beyaz oldu. Şimdi bunu bantlayacağız. Şöyle yapıyoruz. Bantımı açıyorum. Bakın, bantımı açıyorum. Bu şekilde. Şöyle şuraya tutayım. Ve kullanacağımız tarafı bu şekilde şöyle yapıştırıyorum banta. Dört santimden daha ince bant bulursanız arkadaşlar, şeffaf olarak onu da alabilirsiniz. Ben bulamadığım için 4 santimliğimi kullanıyorum. Şimdi bunu alıyorum. Bunun da şu kısmı gayet temiz. Şöyle yapıştırıyorum bunu da. Ve kesiyorum. Bütün kağıtlarımızı bu şekilde arkadaşlar hazırlayacağız. Kesiyorum. Kağıdımı kesiyorum. Bantladım kağıdımı. Bu şekilde alıyorum. Şöyle şunu buna yapıştırıyorum. Şu yarısını. Bu şekilde. Tamam arkadaşlar. Sonra döndürüyorum. Buradaki fazlalığı buraya doğru şöyle yapıştırıyorum. Ve şurada gözüken fazlalık varsa yok. Bakın, katlama işini bitirdim. Gördüğünüz gibi şu kenarlardaki fazla bantları da şöyle alıyoruz ve katlama şeklimiz bu oluyor. Bakın. Şimdi bunu alıyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle yarısını katlıyorum buraya. Şeyle kesebilirsiniz de arkadaşlar, ama ben kesmiyorum. İki taraflı kapanmış oluyor altı. Bunu da alıyoruz. Bu şekilde katlıyoruz. Şöyle. Eğer şuralardan taşanlar, bakın şuralardan taşanlar oldu. Mesela bunları hemen kesersiniz şu şekilde. Ya da dediğim gibi daha ince şeffaf koli bandı bulursanız onu kullanırsınız. Ben bulamadığım için 4 santimliği kullandım. Bu şekilde kestik. Şimdi arkadaşlar katlamayı göstereceğim size. Katlamayı da aynı şekilde yapıyoruz. Önce şöyle ikiye katlıyoruz. Ortasını kırıyoruz. Sonra açıyoruz. Yarıyı ortaya gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Onu da ortaya gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Ve arkadaşlar böyle ikisini bir araya getiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar kağıtlarımızın hepsini katlayacağız. Şimdi arkadaşlar bunları daha önce yaptım. İşte şurada göreceksiniz. Bu şekilde takmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu vaziyette tutuyorum. Birini alttan, birini alta takıyorum. Diğerini üste takıyorum. Bu farklı bir katlama şekli arkadaşlar. Böyle arka tarafı düz renkli olan kağıtlarda bunu rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi bir tane daha alıyorum.
Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz nokta şu beyazların veya siyahların birbirini takip etmesi. Şimdi burada beyazın birbirini takip edebilmesi için ne yapacağım kağıdımı? Şu şekilde sokacağım. Bu şekilde. Yani yukarıdan aşağıya doğru. Şöyle. Bu şekilde takıyoruz. Bakın. Beyaz geldi. Beyaz, beyaz, beyaz. Siyahlar kesik kalıyor. Görüyor musunuz? Şöyle yan yana konduğu zaman siyahlar da birbirini takip edecek. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım ben? Bu sefer bu şekilde takacağım. Şöyle. Bu şekilde böyle aşağıya. Bakın bu şekilde böyle takıp gideceğiz. Şimdi arkadaşlar sadece şu taban kısmına şöyle mini kareler yapacağız. O mini kareleri de yapmak için şöyle yapıyorum. Şu katlamış olduğum kağıdı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Bir tanesini alıyorum ve bunu önce ikiye katlıyorum. Sonra açıyorum arayı. Yarıyı şöyle tekrar ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı alıyorum. Bu şekilde şöyle ikiye katlıyorum ve tekrar iki kanadı birbirine yapıştırıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Kestiğim diğer yarıyı içine geçiriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Şöyle çekiyorum ve katlıyorum. Bir katladım. Bir daha katladım. Ve bakın. İsterseniz bunu mesela düz siyah da yapabilirsiniz. Böyle siyahlı beyazlı da yaparsınız. O size kalmış bir şey. Şu boylarını birazcık kısalttıktan sonra arkadaşlar bunu alıyorum. Hemen şunun içine geçiriyorum. Şöyle şuraya. Ve mini karelerimizi de hazırlamış olduk. Şimdi bunların hepsinin ben resmini çekeceğim. Ve videonun içinde paylaşacağım. Kaçar tane taktığımı oradan görebilirsiniz. Bakın bu şekilde şöyle minik kareler yapacağız. Bir de şu şekilde cüzdanın ağız kısmını yapacağız. Bunu yapmayı da size göstereyim. Şimdi şu şekilde kağıdı böyle ikisini birbirine geçiriyorum. Böyle şunu yapıyorum. Sonra buradan alıyorum. Bunu böyle yukarıya doğru çıkartıyorum. Arayı açıyorum. Bunu kırıyorum. Bakın şöyle. Bunu da buradan kırıyorum. İki taraflı ve bu şekilde bakın şöyle kapatıyorum. Gördünüz mü? Şurayı yapıyorum. Şimdi buradan böyle aşağıya ineceğim. Şu vaziyette. Arayı açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Şimdi böyle aşağıya doğru. Şöyle. Hı hı. Evet. Açıyorum arayı. Kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın. Gördünüz mü?
Şimdi buradan böyle aşağıya iniyoruz. Şunu da şöyle iniyoruz. Bakın arayı açıyorum, kırıyorum ve kapatıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi bunların şu uç kısımlarını kapatmam gerekecek. Şöyle şu kenarları, şunun kenarlarına. Şimdi şunun kenarını kapatmak için şöyle kağıdı alıyorum. Katladığımız kağıdı ortadan ikiye böldüm. Yarısını şuradan şöyle ortasından şöyle içeriye geçirdim. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum arkadaşlar. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunun şu fazlalığını şöyle kesiyorum ve şu araya sokuyorum. Şöyle. Bu şekilde giriyorum. Kenarları da bu şekilde kapatacağız. Bakın. Bu şekilde kapatacağız. Bütün bunları, bunu, bunların hepsinin kenarlarını kapatacağız.